Birbirinizle dizide tanışmış olmasaydınız sence dışarıda da tanışıp yakın arkadaş olabilir miydiniz? 3, 2, 1. 2 evet geldi, eşleştiniz. İşte setteki aşklar doğru mu öyle mi böyle mi diye aslında doğru ki Aslan Burcu olarak Yine. yalandan nefret ederiz bence. Ben anlamadım, sen şimdi evet mi diyorsun hayır mı diyorsun? Evet, karşıma alırdım ailem diyor. O taktik uygularsa ben de taktik uygularım. Yani benim ilişkimdeki bir insan başka birisine, özellikle erkeğe yani... Saçma bir cümle yapısı oldu. İlsu ve Emin sırt sırtaya hoş geldiniz. Birbirinizi daha iyi tanımanız için size bazı sorular soracağız. Evet ve hayır şeklinde vereceğiniz her ortak cevap size 1000 TL kazandıracak. Program sonunda birbirinize küsüp buradan yalnız ayrılmaya karar verirseniz para ödülünü alamayacaksınız. Bol şans. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Güveniyor musunuz birbirinize? Güveniyorum ya ben. Ben de güveniyorum. Evet, güveniyorum. Güveniyorum. Yani toplam 17 soru var mesela. Sizce kaçı eşleşmeyle sonuçlanır? Bence 10-12 kafadan diyorum ben. Ben de 10 diyorum ya. 10 iyidir. Hazırsanız ilk soru geliyor. Dizi fanlarının sizi gerçek hayatta da şiplemesi hoşunuza gidiyor mu? 3, 2, 1. 2 evet geldi. Eşleştiniz. Hoşumuza gidiyor yani, bu izlenimi verebiliyorsak ne güzel. Çünkü bizim de rol yapmamızda, sahnelerde daha gerçekçi kılmasına neden oluyor. O yüzden bizim de hoşumuza gidiyor tabii ki. Ya her şeyden önce aktardığımız hikayeyi bu kadar benimseyip sahiplenmeleri güzel bir şey. Demek ki bu izleyiciye geçiyor ki gerçek olsun istiyorlar. O yüzden gerçekten bu güzel bir şey. İkinize de çok fazla TikTok editi yapılıyor birlikte olduğunuz sahnelere mesela. Ben de çoğunu izliyorum. Dizi izler gibi. Bunları birbirinize atıyor musunuz? Ya da kim daha çok bu editleri takip ediyor ikiniz arasından? Bence İlsu daha fazla takip Ben ediyor. evet daha fazla çünkü ben genelde sosyal medyadan çıkmıyorum. Sürekli video kaydırıyorum ve hep bizi görüyorum. Sürekli editlerimizi izleyip Emine gönderiyorum çoğu zaman. Ya ben eskiden mesela sosyal medyadan gerçekten zevk alıyordum. Özellikle Instagram'dan falan ama artık şu anda gerçekten eskisi kadar zevk almıyorum açıkçası. Çünkü eskiden daha böyle nasıl söyleyeyim rahattım. Artık bildirimden artık hiçbir şey göremiyorum. Ha böyle bir tık sıkıcı gibi olmaya başladı benim için. O yüzden böyle çok fazla bakmıyorum. Bir yere giriyorum mesela, atıyorum TikTok'a giriyorum mesela. Durmadan bildirim geliyor, bir şey çıkıyor falan filan. Ama arada illaki bakıyorum. Bir ilişkiyi ayakta tutan şey aşk değil, sabırdır cümlesine katılır mısın? 3, 2, 1. Emin hayır, İlsu evet. Eşleşemediniz. Nasıl hayır ya? Nasıl hayır dersin? Yani aşk olmadan sabırla yürümez ki bu işler. Bak bir dakika, bence bir ilişki sadece sevmekle ve aşkla yürümüyor. Gerçekten o ilişkiye sabretmen, fedakarlık yapman gerekiyor. Sadece sevmekle ve aşkla olsaydı Sabır da bir yere kadar ama. haklısın ama bilmiyorum ya, bence sabır gerektiriyor. Çünkü çok fazla imtihandan geçebiliyorsun bir ilişkide. Yani sabırlı olsaydı bu işler oho. Sadece aşkla da olmaz ama neyse. İlk nazar boncuğu geldi diyebiliriz o zaman. Hemen yeni soruya geçiyorum. İlişkilerinde seçilen değil, seçen olduğuna inanıyor musun? 3, 2, 1. 2 evet geldi. Eşleştiniz. İki Aslan Burcu. Onu diyecektim. Tabii ki Aslan Burcu tabii ki seçen taraf olacaktı. Kesinlikle. Bana mesela daha çekici geliyor açıkçası. Seçilmektense benim birisini seçmem benim için daha cazip geliyor bana. Kesinlikle öyle ya. Seçiciyiz çünkü ne yapalım, hani seçilmek, herkes tarafından seçilebilirsin zaten. Önemli olan senin seçmen o özel insanı. O zaman bir kamu spotu ekliyorum. Bu hayatta seçilen değil, seçen ol. Ateş, mercan gibi bir ilişki gerçek hayatta da ilgimi çekerdi diyebilir misin? 3, 2, 1. Emin evet, İlsu hayır. Eşleşemediniz. Ya çekmezdi, bilmiyorum. Bana fazla olaylı gibi geliyor ya. Fazla drama var. Ben öyle bir ilişkide çok bunalırdım. Gerçekten aslında bak, sabır dediğim şey orada. Ateşle Mercan birbirine çok fazla sabrediyor. Bilmiyorum ya, yani beni fazla boğardı. Aşkı diri tutan şey bence heyecandır. Bu hikayede de inanılmaz bir heyecan var. Heyecan bitmiyor diyebilirim. Heyecan var değil, bitmiyor heyecan. İntikam var, intikam aşka dönüşüyor ama her şeyin en başına döndüğümüzde
çocukluktan birbirini tanıyan iki insandan bahsediyoruz. Aslında intikam o yüzden orada yarıda kalıyor. O yüzden bence güzel bir şey. Ben evet derdim. Evet diyorum yani. Ben bilmiyorum, intikam olması asıl beni birazcık. Çünkü intikam için gelmiş bu adam. Bilmiyorum ya, Mercan'a bazen yakınlık kuramıyorum o yüzden. Ben olsam hayır yani hani kabullenemezdim. Nasıl yani? Mercan olsam Ateş'i bu kadar kabullenemezdim ben. İntikam için gelmiş, darma duman etmiş her şeyi en başta. Sonradan aşk oluyor olması, ha tamam her şey çok İntikam güzeldi için ve gelen anlamına kişi gelmiyor. senin baban ama. Senin baban da bir Tamam ama katil bana da falan ya. çektirdin Müzeyyen'le. Bak bana şimdi konuşturmayın beni. Kardeşim. Ben çektiğimi biliyorum. Peki hiç oynadığınız karakter yani Ateş'le Mercan'da böyle kendinize benzettiğiniz özellikleriniz var mı ortak? Çoğu özelliğimi benzetiyorum ya Ateş'e zaten. Çoğu özelliğimi benzetiyorum. Ateş bir kere kendisinden emin. Zaten aslında gerçek adı Tahir. İntikamdan dolayı Ateş adını koyuyor kendisine. Ve hayatta belirlediği bir motto var kardeşinden dolayı. İntikam. Sadece o hedef üzerine gidiyor. Hırslı demeyeyim de nasıl daha doğru telaffuz edebilirim? Kafasına koyduğunu yapan diyeyim. Kendine güvenen, cesaretli. O yüzden kendime benzettiğim birçok özelliği var Ateş'in. Mercan'ın da tabii ki benzettiğim yönleri var ama daha önce de söyledim. Ben çok benzetemiyorum kendime Mercan'ı. Mercan'ın sadece işine olan aşkı, başarılı bir kadın olması, iş kadını olması beni gerçekten çok çekiyor ve ben de hani işimde hep başarılı olmak istiyorum. İşimi ön plana koyuyorum ama tabii ki Mercan'ın bazen mantığı değil de duyguları ağır basıyor. Ben de öyle olmuyor çoğu zaman. Her zaman mantığım ve işim öndedir. O yüzden çok bağ kuramıyorum onunla. Ben de mesela mantığımı bir kenara bırakıp hayatımda her zaman kalbimle, hislerimle davranırım. Bunun da sonuçlarını hep mesela olumlu bir şekilde almışımdır. Hislerim beni yanıltmaz genelde. Aşkta arafta kalmaktansa kötü de olsa bir taraf seçip yoluna devam eder misin? 3, 2, 1 buyurun. 2 evet geldi eşleştiniz. Çok şükür. Yani belirsizlikte kalmayı hiç sevmem. Hiçbir konuda sevmem. O yüzden arafta kalmak aslında benim kendi karakter yapıma göre bir şey değil. Ortalarda bir yerlerde böyle kalmaktansa en azından bir karar verip o karar doğrultusunda ilerlemek daha doğru geliyor. Kesinlikle aynısını düşünüyorum çünkü denerim, kötü tarafa gidilmemesi için her şeyi yaparım ama baktım olmuyor. Kötü de olsa bir şekilde kabullenip yoluma bakarım. Elimden bir şey gelmez yani. Sevgilinle ortak bir banka hesabı kullanma fikrine aşkta hesap olmaz diyerek evet der misin? 3, 2, 1. 2 hayır geldi eşleştiniz. Yani ne alaka, neden sevgilimle ortak banka hesabı kullanayım ki ben? Herkes bir birey ve herkesin kendi banka hesabı, kendi parasıdır o. Ya tabii ki ortak yapılan şeyler olabilir maddiyatta ama bu kadarı da fazla bence. Yani aslında bunda nasıl söyleyeyim çok bir sakınca yok ama ben de olmaması tercihinde bulunurum. Bu böyle şey gibi atıyorum işte bir kişinin kendi sevgilisiyle olan bir hayatı vardır. Bir de yakın arkadaşlarıyla olan bir hayatı vardır. İkisini böyle birbirine çok fazla karıştırmamak gerekir. Oradaki sosyal hayatta diğer sosyal hayatı. Bu mesela ilişkide de öyle. Mesela bence de herkesin bireysel kendi hesabının olması çok daha mantıklı. Diğeri böyle çok mantıklı gelmiyor açıkçası. Birbirinizle dizide tanışmış olmasaydınız sence dışarıda da tanışıp yakın arkadaş olabilir miydiniz? 3, 2, 1. 2 evet geldi eşleştiniz. Olurduk ya, biz iyi anlaşıyoruz. Bir yerde eğer karşılaşıp tanışsaydık yine o enerjiyi, o şeyi tutardı bir şekilde ve biz yine arkadaş olup da devam ettirirdik diye düşünüyorum bunu. Şimdi şöyle bir şey, burada başlardaki soruya geleceğim. İlsu aslında sabırlı ve uysal birisi. Ben birazcık daha böyle şeyimdir. Enerjim hep up'tır. Daha böyle yüksektir, uğraşmayı falan severim. O yüzden o böyle daha böyle uysal ve sabreden tarafta oluyor. Karakteri öyle çünkü. Dışarıda görsem tabii ki de tanışıp arkadaşlık kurabileceğim bir insan olurdu. Evet, ona göre daha sakinim aslında, o yüzden tamamlıyor gibi de birbirini. Peki böyle birbirinizi ilk gördüğünüz, ilk tanıştığınızdan birbirinize karşı bir ön yargınız var mıydı işte? Kesin çok iyi anlaşırız ya da anlaşamayız gibi. Ya ön yargı değil, şöyle bir şey burada. Ya ben şimdi sektörde daha fazla tecrübeli olduğum için İlsu daha böyle yeni girdiği için ben böyle ona hep nasıl söyleyeyim daha böyle bir ekstra sıcakkanlı oldum. Çünkü sonuçta bu iş ne benim işi ne de onun işi, ikimizin işi, bizi birleştiren bir iş. O yüzden bu partner uyumu dedikleri şey aslında çok önemli.
O yüzden birbirimize çok yardımcı olduk. Herhangi bir ön yargı yoktu. Bende de hiçbir ön yargı olmadı. Yani zaten sıcakkanlı olduğunu anlamıştım en başta. Ben de öyle bir insanım. Ben dedim tamam anlaşacağız, o belli. Tabii ki problemler olur mu olmaz mı diye düşünmedim değil. Çünkü benim de dediğim gibi yeni bir projedeyim falan, hani yeni deneyimliyorum. Ama Emin de sağ olsun, birlikte çok güzel idare ettik bence. Peki diyelim ki birbirinizden bir özellik alabileceksiniz. Hangi özelliklerinizi alırdınız? Az önce Emin'in de dediği gibi, Emin birazcık daha enerji olarak kolay yükselebilen bir insan. Aslında onu isterdim. Ya ben de çok enerjik bir insanım ama bazı şeylerde çok sakin kalabiliyorum. O konularda aslında Emin'in o özelliğini alsam, bir anda kendimi hani şey yapabilsem, onu isterdim. Tam bulamadım şu an kelimeyi ama. Ben de mesela onun bu her zaman değil tabii ki. Ben bu enerji olaylarına 30'dan sonra bir tık daha takmış durumdayım. Çünkü enerji aslında çok önemli bir şey. Karşımdaki insanın mesela enerjisi düşükse ben ondan ne oturup sohbet ederim, ne yemek yerim, ne bir şey yaparım yani. Sıkılırım çünkü. Ama bazı durumlarda sakin kalmak gerekiyor. Ondan o özelliği almak isterdim ama bazı durumlar için, çünkü bazen çok fevri olabiliyorum. Aslında işte Ateş'i kendime benzettiğim özelliklerden bir tanesi de bu. X bir konuda bir anda her şeyi böyle sinirlendiğim zaman bir kenara atabiliyorum. O durumlarda sakin kalmayı isterdim. Hararetli bir kavgada sevgilinin sana verdiği mantıklı cevapları aslında ChatGPT'ye yazdırdığını öğrensen anında ilişkiyi bitirir misin? 3, 2, 1. 2 hayır geldi, eşleştiniz. Bitirmezdim ama derdim ki yani sen ne yapıyorsun şu an mesela? Kafayı falan mı yedin yani? Kim ChatGPT kim yani? Psikolog mu bu, ne yani? Her şeyi bilmek zorunda değil ki yani, ilişkiyi bilemez. Sonuçta duyguları yok, bir şeyi yok. Oraya tamam X bir şey yazarsın, bu bilim olur, ne bileyim başka bir şey olur, tamam bilebilir. Ama yani ilişki konusunda bana saçmalık geliyor. Psikolog da mesela ilişki olarak bence saçma. İki insanın birbiriyle anlaşıp çözüme gitmesi lazım. Zaten çözüme gitmiyorsa o ilişki biter ve demek ki o insanlar demek ki birbirine iyi gelmiyordur. O yüzden bitirmem ilişki ama çok saçma. Hayırdır derim, ne yapıyorsun şu an mesela, saçmalıyorsun. Ben de ilişkiyi bitirmezdim ama büyük dalga geçerdim. Yani neden hani ChatGPT'den akıl alıyorsun ki? Gerçekten ne alaka? Ne bileyim, arkadaşından tavsiye al, tamam annenden babandan al ama neden ChatGPT yani? Çok komik bence, çok dalga geçerdim. Peki hararetli bir kavgada değil de diyelim ki doğum gününde sevgiliniz uzun mesaj yazdı. Ama komple bütün mesajı ChatGPT'ye Yok yazdırmış. artık. O zaman bilmiyorum, belki bitirebilirdim. Bu soru şimdi 2 Aslan Burcu'na geliyor. 2 iddialı Aslan Burcu sürekli yan yana hiç tartışmadan durabilir mi? 3, 2, 1. Emin hayır, İlsu evet. Ne zaman Eşleşemediniz. tartıştık Emin ya? Yani şöyle bir şey, ben Aslan Burcu olan birisiyle ilişkiyi deneyimlediğim için bence bu konuda daha tecrübeliyim diyebilirim. İki Aslan Burcu birbiriyle çok iyi anlaşır ama kavga olduğu zaman... Ben ilişki konusunda bakmadım. O konuda kesinlikle haklısın bu arada. İlişkide mümkün değil yani. Ve aslan erkeği ve aslan kadını birbirini yer bitirir bence. Ama ben bizim için açısından düşündüm. Hani arkadaşlarımız açısından set ortamında falan hani hiç kavga etmedik, aslında çok uyumluyuz diye düşündüm. O şekilde yani, aslında dediğinde haklısın. Sizin galiba doğum günleriniz de aynı günmüş. Evet. Evet ya, gerçekten çok Büyük Bu enteresan. kadar denk gelmesi. Ve büyük ihtimalle doğum saatlerimiz bile aynı olabilir. Senin kaçtı? 5 falan mıydı, sabah 5? Sabaha karşı. Ya Benim de beş ya sabah altı. 4 mesela, bence. Ya bu çok enteresan yani, bu kadar tesadüf bilmiyorum. Sadece kendin için düşün. Senin için zoraki bir evlilikten sonra gerçek bir aşk doğma ihtimali var mı? 3, 2, 1. Emin evet, İlsu hayır. Buna şöyle bir cevap vereceğim. Şimdi şöyle düşündüm. Biz şimdi sette günde 14-15 saat beraberiz. Eve sadece uyumak için gidiyoruz ve sabah erken kalkıp tekrardan sete geliyoruz. Zamanımızın çoğunluğunu beraber geçirdiğimiz için aslında insanların merak ettiği bir soru var, hep sorarlar. İşte setteki aşklar doğru mu, öyle mi böyle mi diye. Aslında doğru. Niye doğru? Çünkü günün 14-15 saati sen bu insanla aslında yan yanasın. Sen o insanın bütün özelliklerini biliyorsun. Ne yer, ne içer, neyi sever, hangi sporu yapar, işte ne bileyim hobileri nelerdir, her şeyini biliyorsun. O kadar çok vakit geçirip beraber olmak da sana bir yakınlık hissettirtiyor. Zoraki bir evlilik yapmış olsan bile bir insanla sonuçta evlendiğin zaman aynı çatı altında yaşayacaksın. Bir süre sonra bu yakınlığa gidebilirdi diye düşünüyorum ben. Ben düşünmüyorum böyle bir şeyi. Yani Mercan'la Ateş'i bile düşündüğümde gerçekten Mercan'a şaşırıyorum. Çünkü
zoraki evlenmişim ve ben asla hani ona karşı çok önyargılı olurdum ve benim inadıma yapılan bir şey olduğu için ben de ona inat olarak giderdim ve bir şey hissedebileceğimi sanmıyorum. Tabii ki imkansız değil ama kendim için düşündüğümde böyle hissediyorum ve karşıdaki insanı düşün. Zoraki evlendiğin insan hiç tipin olmayan bir insansa ne yapacaksın? Sonuçta zorunlu yapılan bir şey. Ya ihtimal var ama böyle bir ihtimal var. İmkansız değil. Ne olursa olsun partnerimin her sırrını bilmek isterim. Yalan söylemesinden iyidir der misin? 3, 2, 1. Buyurun. 2 evet geldi. Eşleştiniz. İki Aslan burcu olarak Yine. yalandan nefret ederiz bence. Yalan söylenmesini ben hiç sevmem. O yüzden daha doğrucu olup böyle bir şey yapmasını tercih ederdim. Tabii ki yalan söylemesinden iyidir, her şeyini bilmem ama evet dedim ama şöyle de düşünüyorum. Her insanın kendine ait sadece kendisinin bilmesi gereken sırları da olabilir. Bu sadece ilişkiyle alakalı değil. Hani onları bilmek zorunda değil karşı taraf. Bana kalması gereken bana kalır ama ilişki konusunda evet hani her şeyi sır olarak saklayamazsın. Söylese daha iyi benim açımdan. Sevgilinin aslında senden aile intikamı almak için hayatına girdiğini ama sonra sana gerçekten aşık olduğunu öğrensen, ona inanıp ilişkiye devam eder misin? 3, 2, 1. 2 hayır geldi. Eşleştiniz. Şimdi işin içine aile girdiği için aile benim kırmızı çizgim. O yüzden aile olduğu için olmazdı ya. Evet ben de güvenemezdim yani gelip intikam almaya gelmişsin, ailemi birbirine katmışsın, bana neler çektirmişsin, sonra seni seviyorum dediğine ben sana nasıl inanabilirim ki? Yani şu an gerçek hayattayız, o yüzden konuşuyorum. Ben bilmiyorum, asla güvenmezdim. Zaten kolay kolay güvenmem insanlara, mümkün değil. Gerçekten aşık olduğunuz biri için ailenizi karşınıza alır mısınız? 3, 2, 1. İlsu evet, Emin hayır. Biraz anlık evet kaldırdım ama iki taraflı düşünüyorum. Aslında tam bir cevabım yok buna. Evet olsun sonucu. Tabii ki kim olduğuna bağlı. Belki de benim için çok zararlı bir insandır. Ailem bunu görüyordur. Niye evet dedim? Bence onu açıkla. Tamam. Neden? Çünkü belki de gerçekten ben aşığım. Ben böyle hayatımı yaşamak istiyorum. Benim için iyi olduğuna inandığım birisi. Sen şu an Ailem kendince sebeplerden dolayı istemiyorsa onları dinleyecek değilim tabii ki. Ben anlamadım. Sen şimdi evet mi diyorsun, hayır mı diyorsun? Evet, karşıma alırdım ailemi diyorum. Tamam, ben almam. Dediğim gibi aile her şeyden önce gelir. Ya ben tabii ki onlara bir şey istiyorsam söylerim. Onlar da zaten absürt bir şey olmadığı sürece her zaman benim arkamda dururlar. Ama ailemin istemediği bir durum varsa ailemi karşıma almam ya. Aile her zaman en başta, en önce gelir. Ben alırdım yani, çünkü dediğim gibi benim hayatım ve onlar kendince sebeplerden dolayı benim o hayatı yaşamamı istemiyorsa, o kişiyi istemiyorsa onların tercihi, benim değil. Özür dilerim anne ve baba ama bu şekilde yani. Sevdiğin kişiyle mutlusun ama içten içe onun hayatının aşkı olmadığını hissediyorsun. Yine de devam eder misin? 3, 2, 1. Emin hayır, İlsu evet. Dediğim gibi ben her zaman hislerimle hareket eden bir insanım. Mantığımla hareket etmem. Eğer hayatımın aşkı olmadığını düşünüyorsam niye devam edeyim ki? Niye vakit kaybedeyim yani? Gereksiz. Bilmiyorum, ben hayatımın aşkı olmasına gerek yok. Gerçekten belki de hayatımın aşkıdır. Nereden bilebilirsin ki bunu? Aslında nasıl hissedeceğimizi de bilmiyorum açıkçası. Ben belki bilmediğimden böyle ama hayatımın aşkı olduğunu nasıl bileceğim ki? Zaten o kişiyle mutluysam ve onu seviyorsam, zaten iyiyse, hoşsa neden aşık olmayayım ki? Ben onu çözemedim hani zaten. Ben bilmiyorum. Devam ederdim. Sonuçta huzur önemli olan. Seviyorsun birbirini, mutlusun, daha ne? Hayatta her zaman işine yarayan bir ilişki taktiğin var mı? 3, 2, 1. 2 hayır geldi. Eşleştiniz. Benim yok taktiğim falan. Belki de aslında taktik budur ya diye düşünüyorum. Çünkü bir şey olmasına gerek yok. Bir plan yapmana gerek yok. Abi böyle yaparsam böyle olur karşı taraf bana karşı. Böyle yaparsam bu tarafa doğru gider bu ilişki. Ama bence hiçbir şey yapmamak, akışına bırakmak en iyisi. Neden taktiklerle, oyunlarla birini bir şeyleri yaptırayım ya da neden ilişkimi oyunlarla geçirmeye çalışayım ki? Gerek yok bence böyle şeylere. Ben de katılıyorum. Her zaman kendin olmak iyidir. Çünkü aslında şöyle de bir tecrübem oldu. Bir önceki zamanlarda hoşlandığım birisine karşı kendim olmam gerekenden daha fazla iyi olduğum için bu karşı tarafa birazcık rahatsız gelmişti. Aslında bu da benim çok yapacağım bir şey değildi. Ama o anki ortam, olaylar falan onu geliştirdi. O yüzden hiçbir taktiğe falan gerek yok aslında. Sizi kendi benliğinizle sevecek bir insan varsa zaten hayatınıza girer.
O yüzden taktik maktik yok ya. Kesinlikle. Kendiniz olun. Kendiniz olun. Peki size taktik uygulandığını hissetseniz, diyelim ki biriyle flörtleşiyorsunuz, mesajlara hep böyle bir geç dönme, kaçan kovalama. Aslında böyle duygusal ilişkilerde bu taktik olmaz. Ama ne bileyim flörtöz şeylerde falan bu tarz şeyler olur. Yok ya, duygusal şeylerde de oluyor. Hiçbir zaman Tamam, bir olmaz düşündüm ya. de. Çok itici bir hareket. Hani O taktik uygularsa ben de taktik uygularım. ben uygulamam, direkt Oo, git hemen yani. Hayır. hemen kadroyu hemen değiştiririm. Güzel bir hücum hattı. Direkt. Sevgilin seni hiç aldatmamış ama sürekli senin olmadığın ortamlarda karşı cinse flörtöz davranıyorsa bunu aldatma sayar mısın? 3, 2, 1. Emin evet, İlsu hayır. Yani benim ilişkimdeki bir insan başka birisine, özellikle erkeğe yani saçma bir cümle yapısı oldu. Yanlış bir yere gitmesin lütfen. Yani nasıl flörtöz davranabilir ya? Aslan burcuyum ben, kendine gel, hayırdır? Ben Olmaz. şu açıdan hayır dedim. Çünkü evet, yanlış bir şey. Bunun abartılmış bir şekline asla ben de izin vermem ya da aldatma olarak sayarım. Ama şimdi kendimden de düşünüyorum. Mesela biz set ortamındayız. Ben herkese samimi, sıcak davranıyorum. Samimi bu flörte girer sıcakla mi flörtöz bilmiyorum. davranmak bambaşka şeyler. Ya tabii ki bilmiyorum ama hani bu tarz şeyler ufak da olsa olabiliyor. Çünkü bizim ortamımız belli, hayat biçimimiz belli. O yüzden bir noktada kabul edilebilir ama tabii ki abartı bir hal Kuşak asla farkı kabul var. etmem. Bu soruda kuşak farkı var. Sen X Kuşak kuşağı mı farkı oluyorsun? var. Ben X kuşağıyım, ben kabul etmem asla. Benim hayatımdaki insan nasıl ya birisiyle flörtöz olacak falan. Anında bak, anında. Anında. Kendine iyi bak. Görüşürüz. Son soru geliyor. Son sorum. Kendin olarak Ateş ve Mercan'a verebileceğin ve çok işe yarayacak bir ilişki tavsiyen var mı? 3, 2, 1. Emin hayır, İlsu evet. Yani senin olur diye düşündüm ben tavsiye. Ben adama O kadar konuştun. Ben adama nasıl tavsiye vereyim ya? tavsiye verirsin Adam diye zaten duygularıyla hareket eden bir adam. Yani intikam için gidiyorsun ve ondan sonra çocukluğunda tanıdığın, sürekli oyun oynadığın birisi karşına çıkıyor ve duygularınla orada hareket ediyorsun. Ben dediğim gibi ben duygularımla hareket eden bir insanım. Ateş karakterini o yüzden benzetiyorum dedim kendime. O yüzden bildiğin yoldan devam Ateş. Ben taktik şöyle verirdim. Şu anda zaten birbirlerini çok seviyorlar. Evet, çok fazla zor şeyler çıkıyor karşılarına. Bu konuda hala hani el ele birbirinize sabrederek, birbirinizi asla kırmadan devam etmelerini söylerdim. Çünkü bazen küslükleri olabiliyor falan, tripleri olabiliyor. O triplere hiç gerek yok. Birbirinize trip atmayın, çocuk değilsiniz. O yüzden iki yetişkin gibi birbirinizi sevmeye ve elinizi tutmaya devam edin derdim. Sorularımız bitti. 9.000 TL kazandınız. Birbirinize dönebilirsiniz. Çok. Kaç? 9 soru mu bildik? 9 soru bildiniz. Ah ya 10 demiştim. Tamam olsaymış keşke. Hani ne kadar Aslan Burcu olsak da karakteristik özellik olarak benzemediğimiz aslında çok fazla şey varmış. Sen bildiğin duygusuz musun ya, ben bunu bilmiyordum. Hayır ya, duygusuz da değilim tabii ki ama kendimce doğru olan duygular var. O yüzden. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Biz çok eğlendik ve bu program sayesinde aslında birbirimizi biraz daha tanımış olduk. Sizler benim daha duygusal, İlsu'nun daha mantıksal Mantıklı. mı denir, mantıklı birisi olduğunu gördünüz. Evet. Umarım keyif almışsınızdır. Görüşürüz. Biz çok keyif aldık. Sizleri öpüyoruz buradan. Görüşürüz. I've been in your world.